Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda alarm konusunu işleyeceğiz. Alarma farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağız alarm konusuna. Standart olarak bildiğiniz gibi bizim alarm komponentlerimiz var. İşte anlık alarmları gösterebiliyor üzerinde bu şekilde. Onun haricinde geçmiş alarmları gösterebileceğimiz komponentlerimiz de var. Buna benzer komponentlerimiz var. Ancak müşterimizin talebi şu şekilde. Herhangi bir sayfadayken şöyle geçelim, herhangi bir sayfaya, pardon, sonraki sayfa yok, ana sayfa. Herhangi bir sayfadayken alarm oluştuğunda o sayfada görünsün şeklinde. Normalde sayfa bu şekilde oluşsun, boş. Fakat hangi sayfada olursak olalım fark etmez. O sayfada alarmı görmek istiyoruz. Boş bir sayfaya gelelim. Şu an alarm tetikliyorum, herhangi bir alarmı. Bakınız, alarm bulunduğumuz sayfada oluştu ve reset butonu da geldi. Başka bir alarm daha oluşsun. Burada belirtecektir. Şu an 2 adet alarmımız var. Peş peşe görünüyor. Eğer alarm durumu ortadan kalkmadıysa, yani girişlerimizdeki lojik 1 seviyesini görüyorsunuz. PLC üzerinde alarm oluşturuyoruz. Resetlesek dahi alarmı silemiyoruz. Resetlediğimizde bir alarmımız kaldı şu an. Bir tanesini kaldırdım. Diğerini de kaldırıp resetlersem tamamen resetlenmiş olacak gördüğünüz gibi. Başka bir sayfaya geçtiğimizde yine bir takım alarmlar oluşursa onları yine burada görebiliyoruz ve istersek bunları resetliyoruz, ancak alarm kalkmış olması gerekir. Yani sorunu gidermiş olmamız gerekir bu şekilde. Şimdi resetlediğimde ortadan kalkacaktır. Standart komponentlerimize değinmiyorum zaten. Anlık alarmlar varsa burada görünüyor zaten. Onun haricinde bir de işte alarm history dediğimiz geçmiş alarmların da hepsini zaten görüyoruz. Bu işlemin nasıl yapıldığını kısaca bakalım, hangi yöntemle bunu yaptık. Normalde HMI'mizin açılan pencere pop-up özelliği olmamasına rağmen bu tür uygulamaları rahatlıkla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kaldırıyorum arayı, resetliyorum. Evet, silinmiş oldu. Şimdi gelelim bilgisayar tarafında bunu nasıl yapıyoruz. Amacımız PLC'den bu alarmları okumaktı. 4 adet fiziksel girişimizi tanımladım. Bu 4 adet fiziksel girişin her biri bir data alanına, D0 alanına, Word alanına farklı bir değer gönderiyor uygulamamızda. Eğer herhangi bir alarm yoksa, herhangi bir kontak açılmadıysa normalde 0 gidiyor D0 alanına. Herhangi bir alarm oluşursa o alarm karşılığında bir sayı gidiyor. Örneğin işte X0 açıldığında 1, X1 açıldığında 2, X2'ye karşılık 3, X3'e karşılık da 4 sabit sayısını gönderdik hafıza alanına. Bir sonraki network'ümüz hafıza alanını sıfırlamak için reset butonuna bastığımızda D0 alanına 0 değerini gönderiyor. Bu da resetlemek için, bu reset butonunu gizlemek için kullandığımız network. Ee, Normalde alarm yoksa, yani D0 alanımız sıfıra eşitse butonu gizlemek için kullandığımız bir alan. Böyle bir program yazdık ladder tarafına, PLC tarafına. Bununla PLC tarafındaki alarmları okutuyoruz. Buraya tabii ki analog girişlerden gelen değerler vesaire birçok sayısını da arttırabilir, çok yöntemde ekleyebiliriz. HMI tarafında bu işi nasıl yaptık? Yine bu proje dosyamızı forum sayfamıza koyalım. Oradan inceleyebilirsiniz. Burada bir adet çoklu durum göstergesinden faydalandık. Şöyle ki çoklu durum göstergelerini şöyle alıyoruz. HMI'mize getiriyoruz. Buraya kaç durum oluşmasını istediğimizi belirtiyoruz. Alarm sayısı kadar biz planladık. 5 durum tanımladık. Bakalım 5 durum mu gerçekten? 4 adet alarm, 1 adet de 0 durumu, yani alarm oluşmadığı durumu. Bakın, durum sayısı 5 görünüyor. Her durum için farklı bir yazı ve renk seçimi yaptık. Bakın şu an değiştiriyorum. Sıfırıncı durumda bu şekilde zemin rengi olarak tanımladık. Zemin rengimiz nedir? Kırmızı 240, yeşil 240, mavi 240 ve alfa kanalımız 255 zemin rengi kodumuz. Birinci durum için bu şekilde bir renk ve yazı. İkinci durumda bu şekilde bir renk ve yazı. 3 ve 4 bu şekilde tanımladıktan sonra üzerlerini. Daha sonra bu alanın okuma adresi olarak biraz önce tanımladığımız D0 adresini belirledik. Şu şekilde yukarıya çıkalım okuma adresini. Alarmlara bakın, D0. D0'ın içeriğine göre bu 5 konumdan bir tanesini seçmiş oluyoruz. 5 durumdan bir tanesini. Dolayısıyla o durumu yansıtmış oluyor. Aynı zamanda reset butonumuz vardı biliyorsunuz. Resetleme işlemi yapan, hem Word alanına 0 değerini gönderen hem de bir gizleme adresi kullandık. Eğer sıfırdan farklıysa bu D0 alanını burada görünsün reset diye. Resetlediğimizde kendini de ortadan kaldırsın diye. Bu şekilde diğer sayfalarda farklı komponentler koyarak göstermeye çalıştık. Aslında komponentlerimiz nerede? Standart komponentlerimiz şuradan bulalım. Alarmda bakın, alarm list. Bunu kullandık.
Event List'te kullandık. Alarm History kullanabiliyoruz. Recipe List'te var. Bu alarmların içinde bunları kullanabilirsiniz standart olarak. Ancak şu üzerinde gösterdiğimiz uygulama kendi yaratıcılığımızla hani açılan pencere şeklinde hareket etsin. Tüm sayfalarda ya da istediğimiz sayfalardayken bu alarmı görelim ve alarm durumu ortadan kaldırıldıysa resetlenebilsin şeklinde bir amacımız vardı. Onu da bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Tekrar hatırlatayım. Bu uygulamayı forum sayfamıza koyalım. Sizler de inceleyip amacınıza uygun değişiklikler yaparak kullanabilirsiniz. Bir sonraki çalışmada tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.